Merhaba sevgili izleyiciler. Bir Yaşamak, Sanattır programına daha sizlerle birlikteyiz. Ben Canan Bekdik, Access Consciousness sertifikalı eğitmeniyim. Bugün sizlerle tekrar birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün ekstra özel bir gün benim için. Çünkü sevgili Diva Diaz bizlerle birlikte. O çok bir lider, gerçekten bir lider. Access'in önde gelen isimlerinden. Burada bir sınıfı var, çok farklı ve özel bir sınıf yapıyor, onun için geldi. Ve bu yoğunluğunda beni kırmayıp stüdyoya geldi. Teşekkür ediyorum kendisine burada olduğu için. Bakalım bize ne kadar güzel bilgilerle gelecek, farkındalıklar verecek. Sözü uzatmadan hemen sevgili Diva'ya sorular sormak istiyorum ve size tanıştırmak istiyorum. Evet sevgili Diva, hoş geldiniz. Bizi kırmayıp geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Aramızda olmanızdan dolayı çok mutluyum. Thank you for coming to Turkey. We welcome you here and it's our pleasure to see you in Turkey. Thank you. It's a pleasure to be here. Teşekkür ediyor ve benim için de çok büyük bir gurur diyor burada olmak diyor. Ve Birsen Ertan bizlerle birlikte. Kendisi bize çok güzel translate yapacak. O da Access uygulayıcısı. Teşekkürler Birsen'cim burada olduğun için. Ben teşekkür ederim canım. Evet, öncelikle sevgili Diva'ya sormak istiyorum. Biraz kendisinden bahseder mi? İzleyicilerimiz onu bir tanısınlar istiyorum. Can you tell us about yourself? Who are you? How you happen to come here? Yeah. I became an Access Consciousness facilitator 6 years ago, and since then I have been traveling the world. 6 yıl önce Access'le tanışmış ve 6 yıldır da aynı zamanda Access eğitmeni olarak çalışıyormuş. Yeah, and so I'm in Istanbul now for a X-Men class, a 2-day class that I'm doing this weekend. Bu hafta sonu burada olmasının sebebi 2 günlük X-Men sınıfı yapmak için İstanbul'a gelmiş. Harika. Peki Access'le nasıl tanıştın? How you come up with Access? Ve Access eğitmeni olmayı nasıl seçtin? And how you decided to be an Access facilitator? Yeah. Well, I grew up always looking for a different possibility with everything that I did. Yaptığım her şeyde farklı bir şeyin olabileceğini, daha başka bir şeylerin mümkün olduğunun farkındaydım. So I never really fit in school, in work, in different places. So I was always looking for something to give me a sense of myself, really. Yaşamın içinde hep böyle daha bir ayrı duruyordum. Yani okulda, iş hayatında çok içine giremiyordum aslında. O kalıplara pek uymuyordum. Yeah, and it got to the point where I had done so many different modalities, studied so many different things, but all of them were giving me answers. Ve bunu aşmak için de birçok çalışmaya katılmış, birçok eğitimlere katılmış. Yeah, or showing me, you know, the right way that I should be doing something or the right way that I should be thinking, which I could never really do for more than 5 minutes. Ve nasıl olması gerektiği, ne şekilde durması gerektiği hakkında sürekli bir cevaplar almış oradan. Sürekli cevaptan işlemişler. Yeah, then I came across Access actually online. Ve online olarak yani internette Access'le karşılaşmış. Yeah, and it started asking me all the questions that really opened the doors to me having a sense of what was truly possible for me. Ve o andan sonra da tamamen kendisine sorularla yol açılmış ve gerçekten kendi olmaya başlamış sorular sayesinde. Yeah, it was the first time that someone wasn't telling me how I should be doing something, but it was asking me what I knew I was capable of. İlk defa birinin bana nasıl olmam gerektiğini ya da ne yapmam gerektiğini ya da neleri olmak zorunda olduğumu, neleri becermek zorunda olduğumu söylemeyen bir sistem. Sevgili Diva, Access'in hayatında nasıl bir katkı yarattı?
What contribution has Access been in your life? It continues to be a contribution every day, which is actually part of the magic of it. Her gün katkı yapmaya devam ediyor. Bu işte sihrin bir parçası. Yeah, I come from a business background, so I used to be very stressed, living very much in my head. Kurumsalda çalışıyordum diyor. Bir iş hayatım vardı ve çok stresli ve kafamın sürekli dolu olduğu bir yaşamım vardı. Yeah. I mean, I could sleep and dream and worry about the next day's meetings while dreaming. Uyuyordum ve uykumda ertesi gün yapacağım olan toplantının endişesini taşıyarak ve rüyamda toplantıyı görerek böyle bir hayat yaşıyordum. Yeah, so with the work of Access, the amazing thing is that it's thousands of tools. Access'te en muhteşem şey binlerce aracının olması. That allow you to change anything that isn't working in your life. Her şeyi değiştirebilmeniz adına size binlerce araç veriyor olması. And what wasn't working in my life was that I couldn't turn off my head. Ve yaşamı içinde de bugüne dek hiçbir zaman kafasına dönen o soruları, endişeleri susturamadığını söylüyor. Yeah. İşte burada çalışmaya başlamış. So the more I've actually started to use the tools, the more I've started to gain a sense of ease and peace. Soruları kullanmaya başladıkça ve devam ettikçe daha çok kolaylık ve mutluluk, güven, barış gelmiş yaşamına. Yeah, where things like worry or other people's opinions or situations don't control me anymore. Artık endişeler, başka insanların yargıları, yadırgamaları artık onu kontrol etmemeye başlamış. Çünkü artık kendi olmaya başlamış. Yeah. And for me, I really see, all of this as a system for people who are willing to be leaders in the world. Bu dünyada lider olmak isteyen insanları için çok uygun bir sistem. Yeah. And it doesn't need to be a leader of a company or a business, but you can be a leader in your family, in your group of friends, in your neighborhood. Bu illaki lider olmak değilsen bir işte ya da bir yönetici olarak bir lider olmak olarak algılamayın. Herhangi bir normal yaşamda yaşarken yaşamın içinde arkadaşlarla, ailede, topluluklar arasında lider olmaktan bahsediyorum. Yeah, because I got really tired of always seeing these amazing things that should be possible. Ve bunları gördükçe, bu muhteşemliğin ortaya çıktığını gördükçe ve bunun mümkün olduğunu gördükçe and never quite being able to reach them consistently every day. So never quite being able to reach those different possibilities every day. Ve bunların her zaman yaşıyor olmak, yani bu mümkün olan alana her an giriyor olmak onu etkilemiş. Yeah. So for me, it's this amazing way of being really present every day with every situation and making choices that are based on what you would like to create. Her gün, her durumda bir fiil orada olarak, kendi olarak durumu değerlendirmek ve seçimler yapmak ortaya çıkmış yaşamında. I think so much we're always in reaction, to things around us, and this really takes you out of reaction and into action. Ve sürekli bir tepkiden çalışmaya son vermiş. Onun yerine artık bir katkı olmaya başlamış. Burada bir soru daha sormak istiyorum. Sanırım lider derken bunu kastediyordu değil mi? Yani bizim için lider anlayışına sanırım burada bir kendisi olmakla ilgili bir onun altını çizebilir miyiz? Here I want to ask you a question. Just come up to her and she asks, you're exactly talking about that being a leader is this, right? Yeah, so being a leader is really being willing to choose what you know is true and what will create a greater possibility for you and for everyone. Yeah. Lider olmak sizin için doğru olanın ne olduğunu bilmek ve diğer insanlara katkı olabilecek şeyleri bilmek. Yeah. So it's not about having to have followers or people agree with you
or disagree with you, but it's about you just going where you're going. Lider olmak, kesin kuralları olmak ya da insanların yüzlerce, binlerce insanın sizi takip etmesi, arkanızdan, peşinizden gelmesi değil. Yeah. Ve bir olay geldiğinde de hemencecik onu değiştirebilmek, orada seçim yapmak değil mi benim anladığım bu? Bir de ondan duymak Is it that in a situation just make a choice and is it just making a choice, right? Yeah, it's a series of constant choices. Sürekli bir seçim yapma durumu. Yeah. I think so much we're programmed to think that there's one right choice or one good answer that will solve everything. Bu sadece bir doğru cevabın ya da bir çözümün olduğu değil, birçok mümkün olan şeyin varlığı ve birçok seçimin olabileceğinin farkında olmak. Yeah. Whereas you can actually choose consistently to head in the direction that you'd like to go. Gideceğiniz hedefte sürekli seçim yapma hakkınızın olduğunu bilmek. Evet, bu bize öğretilmiyor değil mi Diva? And this is not taught to us, right? No. No. No, exactly. It's not taught yet. The Kesinlikle more, hayır. yeah, it's a bit like a muscle that you develop. So the more you do it, the more different doors open up. Bu tıpkı bir kas eylemi gibi aslında. Yani siz ne kadar bunu çok yaparsanız bu o kadar çok gelişiyor ve daha büyük mucizelere yol açıyor. Soruların da burada çok önemi var. Yani o sorulardan da biraz konuşabilir miyiz çok kısa? Yani insanlar çünkü cevap vermeye ne kadar alıştı. Yani hepimiz bu Access sayesinde soru sormaya devam ediyoruz. Yapabildiğimizce, biz de kası geliştirdikçe. Ama burada sorularla ilgili ne verebiliriz? Yani sorunun önemini bir tık altını çizebiliriz. Here, the important thing is the question. What is the importance of this question? And we are now getting used to asking questions as Access people. But could you please tell us about what is asking question and what questions it can be? Yeah. Well, asking questions is one of the fundamental tools of Access consciousness. En önemlisi aslında Access'te önemli birinci temel şey soru sormaktır. For anything to change, you have to do something different. Değiştirmek istediğiniz her şey için değişik bir şey yapmanız gerekiyor. Yeah, and being aware of different possibilities starts with asking a question. Ve tabii ki de başka bir olasılığın ortaya çıkması için yapmanız gereken şey soru sormanız. Yeah, so a question would be like, what else is possible here that we haven't considered yet? Mesela örnek bir soru. Burada daha başka neler mümkündür, olabilir. Yeah, and these questions are so simple that most people may think, oh, that's never going to work, it's too simple. Hatta bazen öyle ki o kadar basit sorular oluyor ki insanlar bunu algılamıyorlar. Bu kadar basit çalışır mı? Şeklinde bir soru işaretleri oluşuyor kafalarında. But that's the point of these tools, that they're pragmatic and you can integrate them into your life, your work, your family, your relationships. Bunlar sorular yaşamımıza, ilişkilerimize, hayatımıza fayda sağlayan sorular. Harika. Bunlar sihir yaratıyor tabii, her şeyi değiştiriyor. And these create magic. It does, it does. Because also, you know, like I said, we're so used to looking for answers or to giving answers, you know. We want to help people, so we give them an answer. Evet. Bizler sürekli cevap arıyoruz. Cevaplara odaklı kalıyoruz. But when you ask a question, you're actually empowering the person to know that they have a level of knowing and possibility available. Soru sorduğunuz zaman ise tamamen bu güçlendirme amaçlı. Bu sefer sorudan işlediğinizde bu kişiye de bir güç veriyor. Yeah. En önemli şey o zaten değil mi? Güçlenmek. Yeah, the most important thing is to empower. Yeah, absolutely. Yeah. Absolutely. Bundan daha iyi nasıl olur? Kesinlikle. How does it get any better than this? Yeah. Evet sevgili Diva, bu İstanbul'da yapacağın yarın başlayan 2 tam günlük eğitiminin içinde konu başlığımız X-Men. Bu X-Men konusunun içinde şizofren, otizm, ADD, ADHD ve
OCD teşhisi konmuş kişilerle ilgili bir çalışma bu. Çok değerli ve çok farklı ve muhteşem bir çalışma. Ve bu konuda sen harikasın. Bunu çok iyi biliyorum. The main reason you are here is your class X-Men, a two-day class that you will start tomorrow, and dealing with the children, special children, and ADHD, ADD, OCD, and schizophrenia, and autism type of. Evet, X-Men tam olarak nedir? Bize ve sevgili izleyicilerimize anlatabilir misin? What is X-Men? Main about? Could you please briefly tell us? Yeah. So X-Men is one of the Access Consciousness specialty classes. It's a special class. Yeah, bunlar özel bir sınıf bu. And have you seen the X-Men movies? X-Men filmlerini biliyor musun? Evet, Diye sordu. evet. Yeah. So they're these people that have these amazing powers, but they feel like they don't fit into society, so they have to hide. Evet. Ve bu tıpkı onlar gibi X-Men, hatta Marvel comic books'lar vardı, çizgi romanları tıpkı onlar gibi aslında kabiliyetleri olan bireyler bunlar ve bu realiteye uymadıkları için onları etiketliyoruz, engelli olarak etiketliyoruz. Yeah. So we affectionately call people that have been labelled with disabilities. We call them X-Men because we know that they have amazing capacities. Ve biz işte bu şekilde etiketlenmiş olan insanlara, çocuklara X-Men diyoruz. Çünkü biliyoruz ki onların kapasitesi çok farklı ve büyük bir kapasitelerin olduğunu, muhteşem bir potansiyellerin olduğunu biliyoruz. Yeah. So basically the class, it really gives you all of the tools and access processing. Eğitimde sınıfta Access'in araçlarını veriyor eğitimle ilgili ve bu çocuklarla iletişim kurmanın araçlarını veriyor. Yeah, so that you can have more ease in handling some of the issues and the symptoms that come with these different labels. Böylelikle iletişiminizi daha kolaylaştırıp ortaya çıkan problemleri nasıl ele alacağınız konusunda size yol gösteriyor. Yeah, and one of the main things that I love about this work is that it shows you that actually, what if there is nothing wrong and what if there is nothing to fix? Ve en büyük, çok güzel söyledi. Burada ya bu bir eksiklik ya da bir yanlışlık değilse ve bunlar çok büyük kapasitelerse. Yeah, I mean, growing up, I basically was exposed to an environment where these labels of disability were very present. Ve bu etiketlemenin var olduğu bir yerde yaşıyor olmak. Yeah, and as soon as I came across the X-Men work with Access, I realized so many different things that started to make sense about the X-Men. Evet. Ve işte bu realitede yaşıyorken ve X-Men sınıfıyla tanışmaları onların muhteşem enerjilerini ortaya çıkartıyor. Ve Yeah. So we really look at exploring what abilities are behind these disabilities. Ve biz de şunu keşfetmeye çalışıyoruz. Bu engel olarak isimlendirdiğimiz şeylerin ardındaki kapasiteyi bulmaya çalışıyoruz, ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. And also we look at how do you actually speak the language that these people that have been labelled as speaking. Ve onlarla iletişim kurarken kullandığımız dil konusunda yoğunlaşıyoruz. Yeah. Rather than trying to make them speak our language. Onların bizim dilimizi konuşmasından öte biz onların dilini nasıl konuşuruz'a bakıyoruz. So it really is a new idea for dealing with all of these different labels. Aslında tamamen bu etiketlemenin ötesinde bir şey ve onlarla nasıl iletişim kurarızın odak noktası aslında. Yeah. And it really just, it kind of changes everything that you think you know. Aslında bildiğiniz her şeyin bir yerde değişimi. And it opens up like a whole new world of different possibilities. Ve tamamen muhteşem olasılıkların dünyasını açıyor. Yeah.
where it becomes easier to communicate, to connect, and to have that different sense of, just ease with people that have disabilities. Ve bu insanlarla iletişim kurma, bağ kurmayı güçlendiriyor. Yeah. Whether it's kids or adults or Hiç fark teachers. etmez. Evet. Herkes olabilir. Bunlar çocuklar olabilir. Normal büyük yetişkin bireyler olabilir. Yeah. Evet. Ne kadar muhteşem bir şey yapıyorsun. Gerçekten katkıların için teşekkür ediyoruz gerçekten. You're doing an amazing job. Thank you you. for your contribution to the world. Thank you. Evet. Peki bu daha fazla Türk halkına nasıl Türkiye'ye katkıda bulunabiliriz? Access araçlarından ne söyleyebiliriz şu anda o bizi izleyen sevgili izleyicilerimize? How can we contribute to Turkish people? Is there anything that we can give, a tool or something else to contribute to their life, to add to their life? Yeah, absolutely. I'd say the first tool that you want to start using truly is to ask a question. En birinci vereceğim araç soru sormak. So anything that you have decided is possible or not possible, or is stuck, or is right, or is wrong. Karar verdiğiniz her şey, iyi, kötü olarak karar verdiğiniz, yargıda bulunduğunuz her şey. Yeah, all of those are conclusions that we have in place that stop us from seeing anything that doesn't match that. Bizim cevap olarak karar verdiğimiz her şey ona uymayan, verdiğimiz karara uymayan bütün mümkün olan şeyleri sınırlandırıyor. Yeah, so if you were to ask any time that you feel stuck, whether it's for yourself or with a child or with someone with a disability, sıkıştığınız her an, çocuğunuz için ya da engelli olarak tabir ettiğimiz, etiketlediğimiz durumlarda karşılaştığınız herhangi bir sıkışma durumunda, yeah, ask what else is possible here that I haven't considered. burada benim farkına varmadığım daha başka neler mümkündür şeklinde bir soru sorabilirsiniz. Yeah, and you'll be amazed how that gets you to start looking for different possibilities, and it opens so much stuff. Ve sorudan sonra fark edeceksiniz ki muhteşem bir açılım yaşadınız ve daha başka nelerin mümkün olduğunu algılamaya başlayacaksınız. Yeah. So then you suddenly have so many choices rather than left or right. You can go in any direction. Yeah. Ve sonra fark edeceksiniz ki illa sağa ya da sola gitmenizi gerekmediğini ve herhangi bir yöne gidebileceğinizi fark edeceksiniz. Yeah. And another great question to ask kids as well Çocuklara sorabileceğiniz başka bir soru daha. is what do you know here? Burada bildiğin nedir? Yeah, because so much we're told, you should be doing this, you should be behaving in this way. So ask them, what do you know? Biz hep bu şekilde davranman lazım, bunu yapman lazım şeklinde hep bir sınırlandırma getiriyoruz çocuklara. Burada neyi biliyorsun sorusunu sormak. Yeah, because that question really empowers them to know that they have choice in their life. They don't need to wait for somebody to tell them what to do. Evet. Burada neyi biliyorsun sorusunu sormak onları güçlendiriyor. Yani hani birinin şunu yapmasından öte sen neyi biliyorsun sormak güç kazandırıyor. Especially with kids that are X-Men, because they are so hyper aware of everything around them. Çünkü biz bu X-Men olarak tabir ettiğimiz çocuklar ve insanlar her şeyin çok fazla farkında ve algıları çok açık olan kişilerden bahsediyoruz. Yeah. The intensity of their awareness and their senses is so much that it can be overwhelming for them. Farkındalığın ve yoğunluğu, hislerinin yoğunluğu onlar için zor bir durum aslında. Yeah. So you want to ask them, what are you perceiving? Ve onlara neyi algılıyorsunu sormak gerekli. Yeah, because it allows them to know that the stress of their parents, or the sadness of the school teacher, or the loud noise in the background. Çünkü bu ailesiyle kurduğu iletişimde, okulda kurduğu iletişimde ya da arkadan gelen algıladığı bütün farkındalıklarında ona bir alan açıyor. Yeah, it lets them know that it's not them, but it's actually what they're perceiving very intensely.
Hı hı. Bu aslında işte onların çok yoğun bir şekilde algı boyutlarının güçlü olmasından kaynaklı. So those are some questions to get started. Okay. Yani bunlar ilk başlangıç için çok güzel sorular. Teşekkür ederiz Diva. Sana o kadar çok sorularımız var ki soracak. Ama süremiz bitiyor. O yüzden bir daha inşallah gelirsen Türkiye'ye tekrar bize konuk olur musun? Yeah. We have so many questions and so many subjects to talk on, but thank you for this short program. And if you come Turkey again, can you come up and like have a speech together? Of course, and thank you so much. Teşekkür ederim. Buraya kadar bizi kırmadın geldiğin için. Çok teşekkür ediyorum Diva. Thank you so much for coming here. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Evet sevgili izleyicilerim, harika bir program yaptığımızı düşünüyorum sevgili Diva ile birlikte. Çok büyük katkıları oldu. Lütfen siz de soru sormaya devam edin. Bir Yaşamak Sanattır programını burada bitirmek zorundayız. Haftaya görüşmek üzere. Ben Canan Bekdik. Eğer ki sorularınız varsa canan@bilincerişim.com adresine yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.